Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün oklava kullanmadan sadece 2 bezeyle az malzemeli yumuşacık kat kat ayrılan kete tarifiyle sizlerleyim. Buyurun o zaman lafı hiç uzatmadan bu güzel kete tarifimizin yapım aşamasına geçelim. Hamurumuz için yoğurma kasesine 2 su bardağı ılık suyumu ekliyorum. Sadece su kullanacağız hamurda, süt veya yoğurt kullanmayacağız. 2 tatlı kaşığı dolusu toz şeker, 1 pakette kuru maya ekliyorum. Kuru maya yerine yaş maya da kullanabilirsiniz. Yaş maya kullanacaksanız yarım pakette kullanmanız yeterli olur. Mayamın aktif olması için biraz bu şekilde karıştırıyorum. Mayamın güzel aktif olması için malzememi karıştırdıktan sonra üzerine tuz eklemesi yapıyorum. 2 küçük tatlı kaşığı tuz ekledim. Tuz kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Oda ısısında yumuşatılmış 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Sadece tereyağı kullanacağım, sıvı yağ kullanmayacağım. Tereyağımızın hamurla güzelce özleşmesi için mutlaka oda ısısında güzel yumuşamış olması gerekiyor. 1 su bardağı kadar unu ekledikten sonra karıştırıyorum ve 1 adet yumurtamı ekliyorum. Yumurtamı direkt ılık suyun içine eklemiyorum. Hamurda yumurta kokusu oluşmaması için bu şekilde yaparsanız hamurunuzda yumurta kokusu çok fazla olmamış olacaktır bu sebeple. Unumu geri kalan kısmında yavaş yavaş ekliyorum. Ve elimle yoğurarak hamurum kıvam alana kadar bu şekilde devam edeceğim. Ben toplamda 6,5 su bardağı kadar un ekledim. Kullandığım bardak ölçüsü 200 milimlik klasik su bardağı. Sizler her zaman belirttiğim gibi hamurunuzun kıvamına göre un eklemesi yapabilirsiniz. Un marka kalitesine göre değişebileceği için arkadaşlar bu kıvam alana kadar un eklemeniz yeterli. Hamurum özleşene kadar, kıvam alana kadar yoğurduktan sonra üzerine kapak kapatıp yaklaşık 45 dakika kadar mayalanmaya bırakıyorum hamurumu. Sonrasında da bekletme aşamalarım olduğu için çok fazla bekletmedim. 45 dakika yeterli geldi. Gördüğünüz gibi 45 dakikada güzel mayalandı hamurum. Hamurumun ilk havasını elimle bu şekilde alıyorum ki maya kokusunun hafiflemesi için. İlk havasını çıkartmış olduğum bezemi tezgahımı çok az unlayarak bu şekilde elimle toparlıyorum hamurumu. Sonrasında hamur kesme aparatıyla ortadan 2 eşit parçaya ayırıyorum. Bir tane bezemi kenarda üzerine örtüp üzerinin korumaması için alacağım ve öbür bezemi de hemen merdane yardımıyla çok az unlayarak üzerine açacağım. Merdane ile açarken çok fazla unlamamaya özen gösterelim. Sadece tezgaha yapışmayacak kadar unlamanız yeterli. Hamurumu gördüğünüz gibi büyük dikdörtgen şekilde olana kadar açtım. Böreklik yufka kadar incecik açmamaya özen gösterin. Bu kalınlıkta olması yeterli. Oda ısısında yumuşatılmış 1 yemek kaşığı kadar tereyağımı hemen hamurumun üzerine alıyorum. Bu şekilde aparatla üzerinin her yerine yağlamaya özen gösteriyorum. Toplamda bu tarifim için 150 gram kadar tereyağı kullandım arkadaşlar. Size belki çok fazla tereyağı kullanmış gibi gelebilir ama tabii ki hamurumun içinde sıvı yağ da yoktu. Hamurumun içine eklemiş olduğum tereyağı da bu tereyağı dahil ediyorum ve toplamda 150 gram kadar tereyağı kullandım sadece bu tarif için. Tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Ama her zaman belirttiğim gibi sağlık ve lezzet açısından tereyağı kullanırsanız daha güzel sonuçlar elde edersiniz. Hamurumun üzerinde boşluk kalmayacak şekilde her yerinin yağlanmasını güzelce sağladım. Sonrasında hamurumu bu şekilde içeriye doğru kıvırarak katlama işlemini yapıyorum. Katlama işlemini yapınca elimizle katladığımız yerleri de bastırmayı unutmayalım. Hamurumu katladıktan sonra bu şekilde kenar uç kısımlarında güzelce birleştiriyorum. Parmak uçlarımla bastırarak bu şekilde uçlarını birleştiriyorum. Uç kısımlarını güzelce birleştirdikten sonra hamur kesme aparatımla ortadan ikiye kesiyorum.
Kesmiş olduğum uç kısımlarını da parmaklarımla bastırarak kapattım ve tepsime yerleştirdim hamurlarımı. Üzerine buzdolap kağıdıyla kapatacağım. Üzerinin kurumaması için bu şekilde kenara alacağım. İkinci bezemi de aynı işlemi yaparak devam edeceğim. Bu arada arkadaşlar, ben ikinci bezi açarken sizlere ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Merdane ile açmış olduğum bezemin üzerine tekrardan 1 yemek kaşığı kadar tereyağımı ekliyorum ve bu şekilde aparatla her yerini güzelce yağlanmasını sağlıyorum. Bakın, gördüğünüz gibi arkadaşlar, kasemden 2 tane hamurumu yağladığım halde bu kadar tereyağım kaldı. Tekrardan ikinci yağlama sürecinde yapacağımız için tereyağımızı oda ısısında bekletelim. İkinci bezemi de aynı işlemi yaparak yağladım ve hamur kesme aparatımla ikiye kestikten sonra tepsime yerleştirdim. Üzerine buzdolabı poşeti kapatıyorum. Tekrardan poşet geçirip buzdolabının dondurucu kısmına koyarak yarım saat soğumasını sağladım hamurlarımın. Buzdolabının dondurucu kısmında yarım saat bekletmiş olduğum hamurumu tezgahımın üzerine alıyorum. Hiç unlama işlemi yapmadan direkt merdane ile bu şekilde açıyorum arkadaşlar. Çok fazla büyük olacak şekilde açmayacağım. Merdane ile uzunlamasını ve genişlemesini bu büyüklükte açmış olduğum hamurumun üzerine yarım tatlı kaşığı kadar tekrardan oda ısısında bekletmiş olduğum tereyağımdan sürüyorum. Çok fazla tereyağı gördüğünüz gibi kullanmadım. Tekrardan hamurumu katlıyorum. Kenar uç kısımlarını da güzelce parmaklarımla bastırarak kapatıyorum. Katlayıp elimle de güzel şekillemiş olduğum ilk hamurumu yağlı kağıt serilmiş tepsime yerleştiriyorum. İkinci hamurumu da aynı işlemi yapıyorum ve üzerine tekrardan yarım tatlı kaşığı kadar tereyağı sürüyorum. Sizler tabii ki daha fazla tereyağlı seviyorsanız daha fazla da ekleyebilirsiniz. İkinci hamurumu da güzelce yağladıktan sonra yine aynı şekilde katlayarak kenar kısımlarını bu şekilde parmaklarımla bastırarak kapatıyorum. Elimle de birazcık düzgün hale getirdikten sonra yağlı kağıt serilmiş tepsime bütün hamurlarımı aynı işlemi yaparak yerleştirdim ve üzerine buzdolap poşeti kapatarak yaklaşık bu şekilde 15 dakika oda ısısında hamurlarımın kendine gelmesini sağlayacağım. 15 dakika odasında bekletmiş olduğum hamurlarımı bu şekilde aparat kullanarak arkadaşlar tepside yapmayı tercih ettim. Sizler eğer aparatınız yoksa bu şekilde elinizle de bastırarak veya hamurlarınızı alıp tezgah üzerinde merdaneyle de açarak yapabilirsiniz. Bu şekilde çok pratik oluyor tepsi içinde. Hamurumuz pişerken de fırında kabaracağı için bu şekilde inceltelim ki içinin de daha güzel pişmesini sağlayacağız bu sayede. Bir adet yumurta sarısını güzelce fırça yardımıyla karıştırıyorum ve ketelerimin üzerine sürüyorum. Eğer yumurtanız ufaksa 2 adet yumurta sarısı da kullanabilirsiniz. Benim bir tane yumurta sarısı yeterli geldi. Yumurta sarısı sürdükten sonra bu şekilde çatal yardımıyla çizikler atarak hamuruma şekiller veriyorum. Uç kısmıyla da biraz batırıyorum ki arkadaşlar çok fazla şişip ketelerimin kabarmaması için. Normalde kete sütle yapılır ama bu tarifle de gerçekten çok güzel kete tarifi oluyor. Süt kullanmak istemiyorsanız bu tarifle de çok güzel keteler yapabilirsiniz. Önceden ısıtmış olduğum 180 derece alt üst fanlı ayarda ketelerimi pişirmeye gönderiyorum. Mutlaka fırınınızı keteleri pişirmeden önce 5 dakika ısıtmaya özen gösterin. Tepside kete hamurumuzu baskı uyguladığımız halde gördüğünüz gibi çok güzel kabarmaya başladılar fırında. Benim fırınımda yaklaşık ketelerim 45 dakikada pişti. Tabii ki sizlerin fırınıza göre bu süre değişebilir. Gördüğünüz gibi de çok güzel de kızardı. Hemen sizlere ilk sıcaklığıyla yumuşak dokusunu da göstermek istiyorum. Yumuşacık oldu arkadaşlar. Hemen sizlere bir tane ketemin ilk sıcaklığı çıkınca yakından da göstermek istiyorum. Bakın, gördüğünüz gibi yumuşacık puf puf kabaran ketelerimiz oldu.
Bir tane ketemi hemen keserek sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi oklava kullanmadan da katları ayrılan çok güzel kete oldu. Eğer daha çok ince kıyır seviyorsanız biraz daha inceltebilirsiniz hamurlarınızı. Biz bu şekilde biraz dolgun sevdiğimiz için çok fazla hamuru inceltmedim. Gördüğünüz gibi pul pul dağılan çok güzel kete tarifi oldu. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.